Alize'den merhaba arkadaşlar. Üzerimde görmüş olduğunuz bu süveteri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sene mağazalarda yanları açık süveterleri çok gördüm. Ben dedim ki neden kendi süveterimi örmüyorum? Alize Pufumur ile sadece ellerimi kullanarak süveterimi hemen ördüm. Alize Pufumur ile ördüğümüz bütün ürünlere kolaylıkla desen oluşturabiliyoruz ve çift taraflı kullanabiliyoruz. Ben süveterimi bu şablonu takip ederek ördüm. Hadi gelin nasıl ördüğümü göstereyim. Süveterimi örmek için 3 yumak Alize Pufumur kullandım. Alize Pufumur'un çift taraflı 2 renkli ilmekleri sayesinde süveterimi çift taraflı kullanabiliyorum. Ben çiçek desenini tercih ettim. Siz dilerseniz kendi deseninize boş bir şablonunu da çizebilirsiniz. Bu şablonu Alize Gen.tr Pufumur şablonlar kısmından indirebilirsiniz. Dilerseniz diğer şablonları da kullanabilirsiniz. İlk ilmeğimi makas yardımıyla açıyorum. Elde ettiğim bu iplikleri örgüm bittiğinde kolayca gizleyebiliyorum. Örgüme başlangıç zincirini çekerek başlıyorum. İkinci ilmeğimi birinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçirerek ilerliyorum. Bu şekilde 27 zincir çekiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 zincir çektim. Aynı şekilde koyu renkli ilmeklerimle de 27 zincir çekiyorum. Birinci sıradaki tüm ilmeklerim açık renkli olduğu için açık renkli ilmekleri çıkartıyorum. Her zincirde bir ilmek olacak şekilde toplam 27 ilmek çıkarttım. Birinci sıramı sağdan sola doğru ördüm. İkinci sıramı soldan sağa doğru örüyorum. İkinci sırada 2 açık renk, 23 koyu renk, 2 açık renk olarak örüyorum. İlk olarak 2 açık renk ile örüyorum. 1 2 Şimdi 23 koyu renkli ilmeklerimle örüyorum. İlmeklerimden açık olanı değil, koyu renkli ilmeğimi alıp örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramı tamamladım. 23 ilmek koyu renk ile ördüm. Son 2 ilmeğimi açık renk ile örüyorum. Şimdi sağdan sola doğru 3. sıramı örüyorum. 2 açık renkli ilmeği örüyorum. Şimdi renk değiştiriyorum. Ördüğümün eşini değil, sıradaki koyu renkli ilmeği almaya dikkat ediyorum. Son 2 ilmeğimi açık renkle örüyorum. Bu şekilde 3. sıramı tamamladım.
6. sırada çiçek desenim başlıyor. Çiçek desenim için yine renk değişimi yapıyorum. Bu şekilde renk değişimlerine dikkat ederek 29 sıra boyunca örüyorum. 30. sırada omuz kısımlarını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 ilmeğimle omuz kısmını örmeye devam edeceğim. 10. ilmeğimin 9. ilmeğimin bir altından geçiriyorum. Ve aradaki ilmekleri kapatıyorum. İlk olarak ipliğin olduğu taraftaki omuz kısmını örüyorum. Bu kısmında yeni ipliğe geçiyorum. 9 ilmek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeğimden itibaren örmeye devam ediyorum. Şablonumu takip ederek son sıraya kadar örüyorum. Son sıradaki ilmeklerimi birbirinin içerisinden geçirerek kapatıyorum. Son ilmeğimin içerisinden ipliğimi geçirerek çekiyorum. Örgümün ön tarafını tamamladım, arka tarafına geçiyorum. Arka taraftaki ilmekler bu şekilde gözükmekte. 1. sıradaki ilmekleri başlangıç zincirimden geçiriyorum. En alt noktadan başlayarak yukarıya doğru ilmekleri birbirinin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde arkadaki bütün ilmekleri örüyorum. Son sıradaki ilmeklerimi yatayda birbirinin içerisinden geçirerek kapatıyorum.
Son ilmeğimin içerisinden ipliğimi geçirerek sabitliyorum. Kalan iplikleri ilmeklerin arasına gizliyorum. Bu şekilde örgümün arka yüzeyini tamamladım. Bir çekerek 2 bağcık oluşturdum ve süveterimin yanlarına taktım. Kendi süveterimi örebildiğim için çok mutluyum. Size de keyifli örgüler diliyorum.